Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugünkü videomuzda Hyundai Accent Blue aracımıza ayak altı LED uygulaması yapacağız. Herkesin kolaylıkla yapabileceği bir şekilde yapacağım. Yani videoyu ilerletmeden dikkatli bir şekilde izlerseniz sorunsuz bir şekilde yaparsınız. 3-5 parça basit malzemelerle ucuza mal edeceğiz ve orijinal güzel bir şey olacak. Şimdiden iyi seyirler dilerim. Arkadaşlar ilk olarak bu tavan ledi kısmından elektriği almamız gerekiyor. Şu hat üzerinden buradan direkt aşağıya indireceğiz elektriği. İlk olarak bunun nasıl söküldüğünden bahsedeceğim arkadaşlar size. Şurada delikleri gözüküyor. 2 tane vida var. Ben bunları söktüm. Size göstereyim hemen. Şöyle 2 tane vida var. Bunları buradan söküyorsunuz. Daha sonrasında şurayı kapatıp buralardan zorladığınız zaman biraz böyle dikkatli bir şekilde. Yalnız buradan zorlamayın. Burada dişleri var. Burada daha küçük dişler olduğu için buradan çıkabiliyor. Şöyle direkt çıkıyor. Ben bunu direkt az önce söktüğüm için soketini de çıkardım. Biz direkt olarak buradaki lambalardan birinden alacağız elektriği. Şöyle burada ikisinden birisi ya artı ya eksi. Buradan ekleyimleme yapıp hattımızı o şekilde çekeceğiz. Bunu otomatik moduna, yani bu lambaları kapılar açıldığında veya işte araba kilidi dışarıdan açıldığında, kilitlendiğinde vesaire yandığı zaman ayak ledlerimiz de yanacak. Şurayı kapattığımız zaman zaten komple sistem kapalı olacak. Şurayı açtığımız zaman hem bu lambalarımız yanacak hem de ayak ledleri yanacak. Artık hangi ledden elektrik alırsak bundan mı bilmiyorum, daha tam karar veremedim ama şöyle bastığımızda da mesela elektriği bundan aldıysak böyle bastığımız zaman ayak ledlerimiz de yanmış olacak. Hani hangisi daha mantıklı olur bilmiyorum ama sanki şu yolcu tarafındakinden alacağım diye düşünüyorum ben elektriği. Fark etmiyor, istediğinizden alabilirsiniz. Şimdi lehimleme işlemine geçeceğiz. Şimdi malzemelere geçelim. 5 metre civarı kablo ve 4 tane modül led aldım. 4 tane koltuğun ayak kısmına koyabilmek için. Buradan baktığımız zaman bu lambaların bu taraftaki şoför kısmına, bu taraftaki ise yolcu kısmına geliyor. Ben buradan alacağım elektriği. Şuradan direkt ampulün bacaklarına bu demirlerden lehimleme yapacağım. Hangisi artı hangisi eksi. Güce taktığımız zaman, yani soketi takıp denediğimiz zaman göreceğiz. Ölçüm aletiyle bakacağız. Şimdi hemen lehimleme işlemini yapıyorum. Daha sonra devam edeceğiz. Bu şekilde lehimleme işlemini tamamladık. Ampulün alt ve üst bacaklarına kablomuzu güzel ve sağlam bir şekilde lehimledik. Arkadaşlar eğer lehim tutturamazsanız bu alanı biraz bir sivri bir cisimle kazırsanız, yani o pürüzsüz metali biraz pürüzlü hale getirirseniz daha kolay lehim tutturabilirsiniz. Oldukça sağlam oldu. Arabaya geçelim. Arkadaşlar şimdi arabaya geldim ve bunun soketini yerine taktım. Bir deneme yapacağım. LED'lere geçici olarak bağladım. Ve buraya montajlamıştık zaten, şöyle göreceğiniz üzere. Bastığımda hem bu ampulüm hem de buradaki ledlerim yanıyor. Şimdi otomatik kısmını deneyeceğim. Bir kapıları açıyorum. Şu an otomatikte. Hemen kapıları açıyorum. Şöyle göstereyim. Şimdi kapattım. Ve aracı kilitleyeceğim. Buradaki ampullerin kendi animasyonu var arkadaşlar. Arabayı kilitleyip açtığımızda, yani açtığımızda normal bir şekilde yanıyor ampuller. Fakat kilitlediğimiz zaman bunlar da yavaş yavaş sönerek yandığı için bunlar da aynı şeye ayak uyduruyor. Aynı yerden güç aldığı için. Şimdi kablolamamızı yapacağız. Yani şu an denemeyi yaptık. Buradan bunu sökeceğim. Bunun yerine takıp kablolama kısmını göstereceğim size. Hemen o kısma da geçelim. Arkadaşlar şimdi bu kablolama işlemini nasıl yapacağımızı göstereceğim. Şimdi buradan ben bir elektrik kablosu, sert bir kabloyla yardımıyla hani kabloyu rahat geçirebilmek için ilk önce bunu geçirdim buradan. Bakın şuradan bu taraftan böyle ilerliyor. Buradan fitili söktüm hiçbir yere zarar vermeden. Aynı kabloyu buradan çıkardım.
Şimdi bizim kabloyu bunun ucuna bağlayacağım. Diğer taraftan çekeceğim. Buradan alacağım. Bu şekilde. Buradan böyle aşağıya kadar, sigorta kutuma kadar indireceğim. Hemen o işlemi yapıp devam ediyorum. Arkadaşlar işlemi güzelce tamamladık. Şu anda ön tarafta iki tarafa da led döşedim. Oldukça güzel oldu. Şimdi araba kilitli. Anahtardan açıyorum. Açtığım zaman güzelce yanıyor ledlerim. Kilitliyorum. Şu an kamerada biraz seyrerek gözüküyor. Normalde öyle gözükmüyor tabii ki. Hani kameradan dolayı oluyor bu. Şu anda tekrardan açıyorum. Kilitliyorum. Yani bir solma efekti olur, böyle yavaş yavaş sönerek kapanır. Kilitlediğim zaman bu şekilde kapanıyor. Çünkü tavan lambalarında aynı şekilde kapandığı için elektriği de oradan aldığımızdan dolayı onunla beraber kapanıyor. Şimdi ledleri nereye yerleştirdim vesaire detayları göstereceğim size. Arkadaşlar ledin bir tanesini şöyle şoför kısmının altında direksiyon kutusunun oralara bir yere sabitledim. Cırt kelepçeyle sabitledim. Ayrıca kendi çift taraflı bantı da vardı arkada. Onu da sabitledim. Kablosunu daha sonra buradan böyle sigorta kutusuna aldım. Sigorta kutusunu açalım. Şöyle kablolarını çıkarayım. Bunlardan bir tanesi tavandan, lambadan aldığımız elektrik kablosu. Bir tanesi şoför kısmındaki lambanın kablosu. Bir tanesi de yolcu tarafındaki lambanın kablosu. Şimdi yolcu tarafındakini de göstereceğim nereye yerleştirdiğimi. Bunu buraya yerleştirdim. Şöyle etrafından, arkasından cırtla sardım. Sağlam oldu. Hiçbir şekilde hareket etmiyor. Güzel de aydınlatıyor. Yeri de iyi oldu. Sizler de yapacaksanız fikir olur. Arkadaşlar şimdi yolcu kısmına geldik. Yolcu kısmında da şurada bir ayak vardı. Bu ayağa ledi sabitledim. Yine cırt kelepçeyle sardım arkasından güzelce, sıkı bir şekilde. Yani hiçbir şekilde hareket etmiyor. Çok sağlam oldu. Sizlere de hani yapacaksanız fikir olur nereye sabitleyeceğiniz açısından. Oldukça güzel oldu. Aydınlatması da güzel. Şu an kapandı. Kapılar kapandıktan belli bir süre geçince kapanıyor. İşlemi tamamladık. Ledler bu şekilde gözüküyor. Şu an hava karanlık. Araba çalışıyor. Arka taraflara da yaptım. Onları da göstereceğim. Şöyle nereye koyduğumu göstereyim ledleri. Yan taraftaki de hemen hemen aynı şekilde. Bu tarafı da göstereyim. O da böyle. Cırt kelepçeyle ve ledlerin arkasındaki yapışkan bantla güzelce sabitledim. Arabanın içi ışıklar kapalıyken böyle gözüküyor. Kapıları açtığımız zaman yine yanıyor. Kapattığımız zaman solarak sönüyor. Bunu da videonun başından hatırlıyorsanız şu üst lambalardan elektriğini aldığımız için bunların da solma efekti olduğu için kapandıktan sonra bunlar da onlara uyum sağlıyor. Ayrıca elektriği buradaki lambadan aldığımız için buna basıp kapılar kapalıyken de yakabiliyoruz. Arkalarda aynı şekilde buraya basınca yanıyor, sönüyor. Bu şekilde bir sistem oldu. Umarım güzel olmuştur. Arkalara da yaptım şöyle ama çok belli olmuyor. Bunun sebebi de ledleri koymak için düzgün bir alan yok. Koltukların altında çok fazla boş yer var. Paspasları falan koyunca böyle kapanıyor. Bir de bunun altında, koltuğun altında ilk yardım çantası falan var. Burada da kompresör falan var. Bundan dolayı çok net gözükmüyor. Fakat güzel gözüküyor yine. Eski halinden, hiç led olmayan halinden yine iyi. Şimdi ledleri arkalara nasıl koydum onu da göstereyim size. Şöyle şu an şoför koltuğunun altını gösteriyorum. LED tam şurada, bakın. Şu an gösteremiyorum. Tam şurada uçta gözüküyor. Burada bir demir var arkadaşlar. Biraz zor oluyor bu işlem ama buradaki demiri aşağıya doğru yamulttum. Şöyle göstereyim. Aşağıya doğru yamultunca oraya LED'i koyabileceğim bir alan açıldı. Cırt kelepçeyle ve LED'in arkasındaki çift taraflı yapışkan bantla güzelce sabitledim. Elektriğini de şöyle, şu döşeme şuradan aralanıyor. Böyle buradan götürdüm arkaya kadar. Biraz da pay bıraktım çünkü koltuk ileri geri gidiyor ve altında çok boşluk var. Şeyler koyuyoruz, burayı değerlendiriyoruz. Bundan dolayı böyle yaptım. Bütün sistemin kablo bağlantılarını da buraya kenara sıkıştırdım güzelce. Şu an karanlık olduğu için çok belli olmuyor. Bu şekilde yaptım. Umarım güzel olmuştur. Sizlere de faydalı olur yapmak isteyenlere. İzlediğiniz için teşekkür ederim.
Kanalıma abone olmayı ve videolarıma like atmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.